Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Redmi Note 10S'i detaylıca inceleyeceğiz ve 3800 TL'lik fiyatını gerçekten hak ediyor mu? Bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda Note 10 serisinin diğer modellerinde olduğu gibi şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Açıkçası Redmi Note 10S'in Note 10'dan tasarım yapısı olarak tek farkı ana kamera lensinin metal çerçeveyle korunması diyebiliriz. Bunun haricinde kamera çıkıntısı olarak da Note 10S ile Note 10 arasında hiçbir farkın bulunmadığını söyleyeyim. Redmi Note 10S'in kamera çıkıntısı Note 10 Pro'ya göre çok daha az diyebilirim. Bunun yanında arka kapağımız kavisli bir yapıya sahipken ön tarafta kavisli bir tasarım kullanılmamış, düz bir tasarımla karşılaşıyoruz. Telefonumuzun malzeme yapısına da değinirsek hem arka kapağımız hem de çerçevelerimizde plastik bir yapıya yer verilmiş, ancak elde tutuş hissiyatı olarak kesinlikle ucuz, kalitesiz bir malzemenin kullanıldığını hissettirmiyor. Kalınlık ve ağırlık tarafında da 8.29 mm'lik bir kalınlık ve 178 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Segmentindeki diğer cihazları düşündüğümüzde Redmi Note 10S'in belirgin bir şekilde daha hafif bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süreli kullanımlarda da Note 10S kesinlikle elimizi yormuyor. Şimdi cihazımızın ön kısmına baktığımız zaman burada delik çentik kamera yapısını görüyoruz. Telefonumuzun üst ve yan çerçeveleri yine oldukça ince tutulmuş, ancak çene kısmında bunlara nazaran daha kalın bir boşluğun bırakıldığını söyleyeyim. Ama kullanırken göze batacak derecede bir kalınlığının da olmadığını belirteyim. Dostlar, tasarım konusunda değineceğim son nokta telefonumuzda 3.5 mm jack girişinin bulunması. Bu sayede kablolu kulaklıklarımızı rahatlıkla kullanabileceğiz, ancak kutu içeriğimizden herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Şimdi Redmi Note 10S'in ekran tarafına geçtiğimizde burada 6.43 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip, maalesef standart 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla önümüze çıkıyor. Parlaklık değeri olarak 700 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor ve bu parlaklık değeriyle yoğun ışık altında ve güneşli ortamlarda bizi kesinlikle üzmüyor. Çok rahat bir kullanım deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Buna ek olarak ekranımız DCI-P3 geniş renk aralığında destekliyor. Bu desteğin cihazımızda bulunması gerçekten önemli. Çünkü bu sayede ekranımız renkleri gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösterdiği için görsel deneyimimizin daha da artmasını sağlıyor. Ekranımızda maalesef HDR desteği bulunmuyor. Özellikle dizi film izleyecekseniz HDR destekli içeriklerde bir dezavantajımızın olduğunu söyleyeyim, ancak herhangi bir video veya film izlerken keyifli bir deneyim yaşatıyor. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bunun yanında Note 10S ekran koruyucu kaplı bir şekilde kutudan çıkıyor. Dostlar, Note 10S'in bu ekranının tek dezavantajının ekran tazeleme hızı olduğunu düşünüyorum. Eğer 90 ve 120 Hz tazeleme hızına sahip bir telefondan geçmeyi düşünüyorsanız bu durum sizi biraz üzebilir, ancak gerek arayüz performansı gerek ekranın canlılığı ve tepkiselliği noktasında gayet verimli olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde film izlerken ve gündelik kullanımda da fiyatını tam anlamıyla hak eden oldukça kaliteli bir ekranın olduğunu belirteyim. Son olarak telefonumuzun ekran kas oranına da değinirsek %83'lük bir ekran kas oranıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi telefonumuzun donanım tarafına geçtiğimizde burada daha öncesinde Realme 7'de de gördüğümüz MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisini görüyoruz. 12 nanometre mimariye sahip olan 8 çekirdekli işlemcimizde 2 adet Cortex A76 tabanlı yüksek performanslı çekirdeklere yer verilmiş. Bu Yonga setinin grafik işlemcisi ise Mali G76. Şimdi teknik detayları bir kenara bırakıp oyun performansına baktığımızda Note 10S PUBG'de akıcı ve dengeli de 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Özellikle PUBG'de sunmuş olduğu performansla Redmi Note 10 Pro'dan bile daha iyi bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebilirim. Note 10S ile uzun süreli PUBG oynadığımızda da oyun kalitemizi etkileyecek herhangi bir FPS düşüşü, takılma, donma gibi problemler de yaşamıyoruz. Bunun yanında genelde MediaTek işlemcili telefonlarda kronik sorun olan ısınma sorunu Note 10S'te bulunmuyor. Uzun süreli kullanımlarda da aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Dostlar, telefon kesinlikle serin çalışıyor diyemem, ancak bu segmentte beklediğimiz standartları karşılıyor. Ama burada en önemli detay, telefonumuz ısınmaya başladığında işlemcimizin performansında herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Yine stabil bir kullanım deneyimi sağlıyor. Telefonumuzun Call of Duty mobil performansına baktığımızda burada da yüksek grafiklerde 60 FPS'te rahatlıkla oynayabiliyoruz.
Açıkçası cihazımızda MediaTek işlemci bulunmasına rağmen gerçekten bu işlemcinin hem oyunlarda hem de menüde gezinirken ve diğer tüm gündelik işlerimizde bize genel bir kullanıcı üzmeyecek derecede iyi bir performans veriyor. Telefonumuzda RAM seçeneği olarak 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM bulunuyor ama ülkemizde sadece 6 GB'lık RAM'li modeli satılıyor. Depolama kısmında 128 GB'lık bir alan bizlere sunuluyor ve depolama biçimi olarak da UFS 2.2 konumlandırılmış. Hafıza kartıyla da cihazımızı 512 GB'a kadar depolamasını arttırabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, f1.79 diyafram açıklığında, yapay zeka, HDR ve portre modu destekli güzel bir kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve diğer iki kameramız da 2'şer megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda Note 10 S özellikle aydınlık ortamlarda güzel kareler ortaya koyabiliyor. Düşük ışık performansı pek iyi değil ancak konumlandırıldığı fiyat ve segmentini düşündüğümüzde çoğu kullanıcının işini görebilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Özellikle ana kamera başarımı olarak Note 10'dan daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanında yardımcı kameraların Redmi Note 10'la birebir aynı olduğunu söyleyeyim. Burada herhangi bir farklılık bulunmuyor. Şimdi video çekim kısmına bakarsak arka kamerayla 4K 30 FPS'te de videolar çekebiliyoruz. Cihazımızda EIS desteği de bulunuyor ancak EIS desteğimiz yalnızca 1080p 30 karede çalışıyor. Yani özellikle 1080p video çekmeyi düşünüyorsanız video performansı olarak işinizi rahatlıkla görecektir ama 4K'da pek iyi bir video performansı alamıyoruz. Şimdi Redmi Note 10 S'in ön kamerasına bakarsak 13 megapiksel yine yapay zeka, HDR ve portre modu destekleyen f2.45 diyafram açıklığında Redmi Note 10'la birebir aynı kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamera video tarafında 1080p 30 FPS desteğini bizlere sunuyor. Burada maalesef 1080p'de de EIS desteğimiz bulunmuyor. Bu yüzden iyi bir video performansı elde edemediğimizi belirteyim. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Dostlar, kamera konusunda Note 10 S Note 10'dan genel toplamda daha başarılı ama bu fiyata daha iyi kamera deneyimi sunan telefonlar alabiliyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmamızda fayda var. Şimdi batarya kısmına geçersek Note 10 S'te 5000 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz ve hızlı şarj olarak da Note 10 S 33 Watt desteğini bize sunuyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık şarj adaptörümüz çıkıyor. Hızlı şarj konusunda ortalama 1 saat 20 dakikada telefonumuzu sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Telefonumuzun batarya performansına da değinirsek bir günü yoğun kullanımlarda da rahatlıkla çıkarıyor. Özellikle ekranımızın 60 Hz ve AMOLED olması telefonu karanlık modda kullandığımızda batarya performansına ciddi oranda katkı sağlamış oluyor. Bu sayede telefonumuzu gündelik kullanımda 10 saatleri zorlayan bir ekran süresi alabiliyoruz. Dostlar, yani özetle telefon alıp oyun oynamak için kullanacaksanız bile 3 saatlik bir oyun sonrasında toplamda 7 saat civarı bir ekran süresi alabiliyoruz ki bu değerler bence gayet iyi. Ben batarya konusunda Note 10 S'i çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Redmi Note 10 S'in kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımız zaman Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteğini görüyoruz. Bunun yanında 5G desteğinin Note 10 S'te bulunmadığını da belirteyim. Telefonumuzun hoparlör kısmında bizlere neler sunduğuna bakarsak Note 10 S'te stereo çift hoparlörleri görüyoruz. Ses yüksekliği ve ses doygunluğu açısından gayet başarılı bir ses deneyimi sunduğunu belirteyim ancak özellikle bas ve tiz seslerde alt kısımdaki hoparlör ahize tarafındaki hoparlöre göre biraz daha başarılı diyebilirim. Dostlar, stereo hoparlörlerin cihazımızda bulunması sadece video, dizi, film izlerken değil, oyun oynarken de seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Yani stereo hoparlörlerin oyuncular için güzel bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Redmi Note 10 S yazılım konusunda Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzüyle geliyor. MIUI 12.5 ile beraber arayüzdeki stabilite ve pil performansı açısından da Note 10 S gerçekten kararlı bir deneyimi bizlere sağlıyor. Bunun yanında Redmi Note 10 S'in Android 13'e kadar Android güncellemelerine ve MIUI tarafında da en az 3-4 sene daha güncellemeleri düzenli bir şekilde alacağını söyleyeyim. Güvenlik seçeneği olarak ise hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz telefonumuzda bulunuyor. Güç tuşundaki bu parmak izi okuyucu gerçekten oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise telefonumuz IP53 sertifikası ile korunmuş.
korunuyor. Yani bu sayede Redmi Note S su dökülmelerinde ve yağmur altında telefonu kullandığımızda bize herhangi bir problem yaşatmayacaktır. Dostlar, şimdi Xiaomi Redmi Note S ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda önceliğiniz hem oyun performansı hem de ekran kalitesi ise bu fiyat bandında iki özelliğin bir arada sunulduğu tek cihaz diyebilirim. Hem PUBG'de 60 FPS desteğiyle hem de gayet kaliteli AMOLED ekranıyla Poco X3 Pro'ya rakip olabilecek bir cihaz diyebilirim. Bunun yanında kamera tarafında da bizi kesinlikle üzmüyor ama rakiplerinin gerisinde olduğunu da söyleyeyim. Sunduğu batarya performansı da oldukça tatmin edici. 3800 TL'lik fiyatını düşündüğümde kamera odaklı değilseniz gayet tercih edilebilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Zaten Note S'i diğer rakipleriyle detaylıca karşılaştıracağız. O yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzda sizlerle birlikte Redmi Note S'i detaylıca inceledik ve alınır mı alınmaz mı bu konu hakkında konuştuk. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.